Arkadaşlar selamlar. Şimdi Milas'a geldim. Milas'tan da Bodrum'a geçiyorum yine. Bodrum'a geçerken bu uzun yolda en az ne kadar yakar diye bir denemek istedim. Şimdi Milas'ın içerisinde sıfırladım ama trafikte dur kalk var. O yüzden ana yola çıkarken tekrar sıfırlayacağım. Ve klima kapalı bir şekilde tasarruflu olarak ne kadar, yani kaç kilowatt ortalamayla gittiğine bir bakacağız. Araba bildiğiniz gibi net 64 kW bataryaya sahip. Normalde de 66 kW bataryası var. Dolayısıyla uzun yolda ne yapar ne biter onu bir denemek istiyorum. Bu 50 kilometrelik bir yol olacak. Bize bir öngörü verir diye tahmin ediyorum. Sonrasında İstanbul'dan Bodrum'a gelirken bir arada şeyi deneyeceğim. Böyle 600-700 kilometre ne kadar mesafe yol gidebiliriz ona bakacağım. Ben normal kullanımda bu arabayla 440 kilometre yaptım. 500-600'leri görür mü görmez mi çok merak ediyorum. Ama o zaman tasarruflu kullanmadım. 110 kilometre sabit hızla gittim. Şimdi de 70'te falan gideceğim. Cruise kontrol kullanırım muhtemelen. Tek pedal mı yoksa D modu mu karar veremedim. D modu da kullanabilirim. D modu ile gidelim bu sefer. D modunu denemiş oluruz. Bir dahaki seferde de tek pedal deneriz. Evet, şehir içinden 11.9-12 kW ortalamayla çıktık. Şimdi buradan bayağı bir dik yokuş var. Buranın yokuşun böyle yarısında falan sıfırlamayı düşünüyorum. Ki adil olsun, direkt yokuştan başlamış oluruz öbür türlü. Bu yokuşu böyle 50 ile 60'ta falan çıkacağım. Sonra devam edeceğiz Bodrum'a kadar. Dediğim gibi yaklaşık 50 kilometrelik bir yol. Bakalım nasıl bir ortalama çıkacak. Şimdi ben bunu 59, bilmiyorum siz görüyor musunuz? Adaptifte 50 kilometreye sabitledim. Böyle çıkıyorum. Şu bir iki viraja döndükten sonra sıfırlayacağım. İşte böyle önümüze çıkan şeyler de tabii ki oluyor. Ekran bu arada bayağı büyük. Yani normalde bizim gördüğümüz ekran böyle bir ekran. Şurada gösterdiği 51, 52, 55 yazan var ya. O gerçekten 100 kilometrede yakacağı kilovatı gösteriyor. Çoğu arabada burada ne kadar kilowatt o anda ne kadar harcadığı yazıyor. Örnek veriyorum, Zoe'de öyleydi. Tam onu anlayamıyordum. Orada zaten kilowatt yazıyordu sadece. Şimdi buralarda ben sıfırlayayım. Kalan yolu bununla çıkalım. Evet, sıfırladım. Bakalım nasıl bir değerle karşılaşacağız. Şimdi bunun inişi de var. O yüzden yarısına gelmedim gerçi de. Buralarda bir sıfırlayayım dedim. Bakalım ne çıkaracağız. 50 kilometreyle yokuş çıkacağım. Sonra normal sürüşüme devam edeceğim. Başka böyle dik rampa yokuş yok zaten. Evet, şu ana kadar 8 kilometre oldu. 8,5 kilometre. 0,5 rejen yapmışız. Şu anda 2 kilowatt gösteriyor 100 kilometre ortalama. Çünkü yokuştan aşağı indik o çıktığımız yokuşu. 70 kilometre sabit hızla ilerliyorum. Cruise kontrol kullanıyorum. Durum bu. Bakalım sonuç ne olacak? Herhalde 10 kW'larda bitireceğiz gibime geliyor. Cruise kontrolle başlama gerçekleştiriyorum. Bunda bir de otomatik aktif şey var. Adaptif rejenerasyon diye bir şey var. O da cruise kontrolde değilken çalışıyor. Şöyle bir ekranımız daha var. Gördüğünüz ekran. Burada adaptif yazıyor, görüyor musunuz? Şurada. Bu şu anlama geliyor. Giderken eğer önünüzde bir araç varsa, bir şey varsa o kendi onu frenleme yapıyor. Uzun yolda herhalde bu daha mantıklı. D modunda, green modda kullanırken veya normalde de adaptif kullanılıyor. Adaptifte normalde akıyor. Önünde bir araç varsa, trafik varsa kendi otomatik rejenerasyon yapıyor. Bunun gibi bir sistem yani. Ama burada diğer veriler gözükmüyor. Sürüş verileri gözükmüyor. Keşke onu da bu ekranın içine gömselermiş. Çok güzel olurmuş. İki ayrı ekran.
Gerçekten gördüğünüz gibi aşırı hızlı, elim yanlışlıkla dokununca bile çalıştı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Evet, şu an 15. kilometredeyim. 5.3 gözüküyor ortalama tüketim. Fakat böyle bir yoldayım. Çok hızlı bir yolda değilim. O yüzden şu an 50 ile gittiğim yerde oluyor, 70 ile gittiğim yerde oluyor ama 70'i geçmiyorum. Adaptif cruise kontrolle yokuş başlayacak ya, mesela 70 kilometre ile gidiyorum. 70'ten aşağı doğru tek tek düşerek 50'ye kadar düşüyorum. O da bir tasarruf sağlıyor. Bilgi olarak söyleyeyim. Şu an 70'e tekrar çıktım, böyle gideceğim. Trafik yavaşlayınca yine, yani 50 ile 70 arasında kullanarak gidiyorum yani şu an. Burası zaten şimdi 90 kilometre sınırı olan bir yer. 70 ideal bir hız. Trafik ışıkları olduğu zaman yavaş yavaş düşüyorum. Bu hareketleri ayak terbiyesiyle değil, cruise kontrolle yapıyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorum ama tabii ayakla da zevkli, güzel oluyor. Cruise kontrol, yani ayakla yokuş çıkmayı sevmiyorum yani. Orada hassas bir şekilde durmayı. Bununla 50 ile sabit hızla yokuşları çıkıyorum ama dik yokuşları yani. Veya gidiyorum böyle 70 ile giderken, demin anlattığım gibi yokuş varsa ileride, yokuşun yükü şu tabloya yansıdığı zaman yavaş yavaş buradan eksiye basarak 70'ten 69, 68, 66 tek tek inerek yukarı doğru çıkıyorum. 50'lerde durup devam ediyorum. Yokuş bitince de yine tek tek hızlandırıyorum. Yokuş aşağı inerken hızlanıp yokuş aşağı, yokuş yukarı çıkarken de yavaşlayarak ilerliyorum. Öyle bir teknik bu yani. Evet, devam edelim. Şimdiye kadar 0.7 kW rejenerasyon yapmışız. 17 kilometre yolumuz olmuş. 17 dakika sürmüş. 5.6 da ortalama tüketim verimiz var. Şu anda mesela 7.6, 7.9, 8, 9. Yani genelde onun altında yapıyor. Evet, devam edelim. Şurası önünüzde küçük ve titrek duruyor ama normalde öyle değil. Şurada mesela erkenden rejenerasyon yapabilirdim. Videoya daldım. Trafik ışıklarından. Evet, 70 km sabit hızla gitmeye devam ediyorum. Bu virajlı bir yol olduğu için bazı yerlerde 60'la da gitmek zorunda kaldım. Şu anda 7.3 gösteriyor. Bu ne kadar reel bir durum bilmiyorum ama bu en azından bana şunu verecek. Buradan İstanbul'a giderken bir rekor denemesi yapsam nasıl bir sonuç çıkarır tahmin edeceğim. 29 kilometre olmuş. Bir 20-25 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Ondan sonra bakacağız. Ben böyle 10 kW'larda biteceğini düşünüyorum bu işin. Çünkü yavaş yavaş veri yükseliyor normal olarak. Eğer 10 kW'larda biterse ben bunu denerim arkadaş. Çünkü ben Zoe ile de uzun yolda 80, 90, 100, 110 gibi kilometrenin arasında gezerek yaklaşık 12.5'u görmüştüm. Ama hiç böyle çok yavaş gitmedim. Bir de bununla böyle giderken 500-600 kilometre harbiden 70 ile 80 ile yokuşları da 50 ile çıkarak deneyeceğim. Yani 600 kilometreleri göreceğime inanıyorum. Eğer bu veriler bu denemenin sonucunda böyle 10 kW çevresinde bir şeyle biterse, atıyorum 9, 11 gibi, ben bunu denerim. Eğer 10 kW'ı da uzun yolda da tutturabilirsem tahmin ediyorum bir 600 kilometrenin üzerinde bir sonuç yakalarız diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunu çok merak ediyorum yani açıkçası. Şu an klima kapalı tabii ki. Green modda devam ediyoruz. Bir de bunda şöyle bir veri var. Şimdi kilometreye yazıyor ya, gördüğünüz gibi. Bu kilometreye şimdi ben bir kere dokunacağım. Şu yukarıdaki şuna dokundum. Şöyle bir veri çıkıyor. Burada yeşil çizgi şu anki benim ekonomimi gösteriyor. Orası da maksimum. Yani maksimum 310 km yapar bu araba diyor. Ben de şu an öyle gidiyorum zaten. Yani şu anki tüketim verim maksimumu gösteriyor. Normalde ben bunu kullanırken şehir içerisinde klima açık falan, yani 15 ile 20 arasında geziyor. O sırada bununla benim aramda aşağı yukarı bir 60-70 km, 80 km fark oluyor. Bazen 100 km. O yeşil çizgi çok daha aşağıda duruyor. Şu da minimum. Ne kadar gazlarsan gazla 115 km gidersin diyor. Bence bu çok kullanışlı bir veri.
bu da uzun yolda falan bu veriyle hareket edip şey yapabiliriz en azından. Gördüğünüz gibi bayağı bir virajlı yol. Ben şimdi buraya 70 fazla aslında ama arabada inanılmaz bir viraj güveni var yani. Kırınca dönüyor. Tabii bende biliyorsunuz i20N de var. Onunla buralarda çok daha hızlı gidiyorum tabii ki. O da satılıkta bu arada. Yani yayında değil ama 1-2 ay sonra satmayı planlıyorum. Almak isteyen varsa şey yapabilir. Bu arada kanalımda hem gezi videoları var, yurt dışı seyahatleri falan. Yavaş yavaş onları da yüklüyorum. Böyle elektrikli arabayla ilgili şeyler var. Onun dışında i20N diye bir arabam var, spor araba diyebiliriz. Onunla güzel sahnelerin olduğu videolar var. Değerlendirmelerinize sunarız. İsterseniz takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Torba sapağına kadar geldik. 40 kilometre oldu. 8.6 ortalama gözüküyor. Bakalım Bodrum girişinde ortalaması kaç olacak? Tabii ben oradan devam edeceğim Gümüşşehir'e doğru, evime doğru. Dediğim gibi 10 kW'ın çevresinde bir rakama biterse bu iş, ben bunu uzun yolda maksimum kilometresini deneyeceğim, iddialı bir şey ortaya çıkaracağım ve buradan da bataryanın 64 kW olup olmadığını ortaya çıkaracağız. Şöyle arabanın içinden de size görüntü vereyim. Sunroof'u da açtım, pencereleri de açtım. Bu şekilde devam ediyorum. Umarım güzel bir veri olur, bir şeyler olur yani. Evet, Bodrum'un girişinde her zamanki gibi trafiğe denk geldim. Dolayısıyla bu bizim denememizi biraz bozuyor. Ama ben bunu 10 kW olarak düşünüyorum. Bu verinin maksimum bu kadar olur. O da neden? Çünkü kataloğunda şöyle bir veri var. Aracınız diyor en verimli şekilde 20 derece hava sıcaklığında 50 ile 70 km aralığında gider. En uzun menzili bu şekilde yapar diyor. Dolayısıyla ben bunu da şu an test edip gördüm. Yani 50 ile 70 km arasında bir sürüşle yani 8-9 kW ortalamalar görülebiliyor. Bu arada ilk elektrikli arabalar çıktığında trafikte daha az yaktığı, dur kalk trafikte çok ucuza geldiği söyleniyordu. Aslında değil. Sabit, doğru bir hızla ilerlemek trafikteki şeyden çok daha iyi ki ben bunu Zoe'yi de ilk aldığımda fark etmiştim. Trafikteyken takometreyi sıfırladığımda böyle 40 kW, 50 kW gibi değerler görüyordum ve trafiğe girdiğimde bir anda ortalamanın arttığını gördüğüm için bunu anladım. Görüyorsunuz şimdi 32, 40 bu değerlerle şurada şu hızda ilerliyorum. Yani ne kadar yavaş gidersen o kadar az yakar mantığı çok geçerli. Çünkü arabanın ağırlığı yavaşladıkça artıyor. Motora olan yük artıyor, arabanın yükü. Hızlandıkça arabaya olan yükü azalıyor. Hız çok artınca tekrar artmaya başlıyor. Dolayısıyla 50 ile 70 km aralığında akıcı bir sürüş sağlanıyor elektrikli arabalarda. Bakın 9'lara hemen trafikte geldi. Dolayısıyla ben bunu 10 kW'ın altında olarak değerlendiriyorum. Bu bağlamda da bir gece sürüşüyle İstanbul'a gidiş veyahut da İstanbul'dan dönüş denemesi yapacağım. Bakalım 640 kilometreleri, 650 kilometreleri görebilecek miyiz? Ben görebileceğimize inanıyorum. Çünkü bu arabanın altyapısı bence Tesla'yla yani elektrik verimliliği konusunda aynı gibi geliyor bana. Onların şehir içi verileri, şehirler arası verileriyle bununki tutuyor. 64 kW'da batarya olduğuna göre 650 kilometrelere en azından yakın veyahut da o civarda bir şey yapması lazım. Bakalım. Evet arkadaşlar, bu videoyu kapatıyorum. Şu an 48.6 kilometre oldu. Ben bunun son 7-8 kilometresinde de klima açık ve normal şekilde kullanıyorum. 10 kW'ı bulmadı. Dolayısıyla bu uzun yolda 10 kW tutturulabilir bir rakam gibi duruyor. Ben bunu ileride deneyeceğim. Bekleyişte olun. Belki birkaç hafta içerisinde ya İstanbul'dan buraya gelirken ya buradan İstanbul'a giderken bir şekilde bunu deneyeceğim. Bir full depoyla kaç kilometre gidilebiliyormuş
bu arabada bakacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi adaptif park asistanının nasıl çalıştığını anlatan bir video çekmek üzere yakındaki bir AVM'ye gideceğim. Eğer boş park yeri bulabilirsem onu bir çalıştırıp çekeceğim. Merak ediyorsanız kanala abone olun. Sonraki videolarda onu da izleyebilirsiniz veya önceki videolarda. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.